Asgari ücret 28.075 TL olarak açıklandı. Ancak asıl sarsıcı veri bu değil. Türkiye'deki şirketlerin tam %78'i yani 80'i diyebiliriz 2026 yılında çalışanlarına sadece bir kez ücret artışı yapmayı planlıyor. Yani 2024'te alıştığımız ve 2025'te de birçok firmada gördüğümüz o ara zam dönemi resmen kapanıyor. Peki gelirin %50'sinin en zengin %20'lik kesime gittiği, hazır giyim ithalatının 5 milyar dolarlık tarihi rekor kırdığı bu ortamda Türk perakendecisi ve üreticisi 2026'da nasıl hayatta kalacak? Bu kritik analizlere geçmeden önce sizlere kocaman bir teşekkür borçluyum. 2025'in son haftasına girerken yayınladığımız video ilk haftasında kanal ortalamasının tam 15 katı izlenerek 16 bin barajını aştı. Sadece bir haftada 500'den fazla takipçi aramıza katıldı ve 3000 kişiyi aşan dev bir topluluk olduk. 2 yılı aşkın süredir ilmek ilmek ördüğümüz bu yolculukta ulaştığımız bu nokta nitelikli ve veri odaklı içeriğin eninde sonunda hak ettiği değeri bulacağının en büyük kanıtı. Bu başarı sadece benim değil, kaliteli bilgiye değer veren sizlerin de başarısı aynı zamanda. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi bu güvene layık dop dolu bir 2026 projeksiyonuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 2026 ajandasının tüm çıplaklığıyla masaya yatırıyoruz. Sadece asgari ücretin etkilerini değil, hazır giyimdeki korkutucu ithalat rekorunu, zincir marketlerin pazar günü kapatılma tartışmalarını, AVM'lerin nasıl mobilya çarşısına dönüştüğünü ve ihracatçının kur maliyet kıskacındaki büyük sınavını konuşacağız. 2026 hayatta kalma değil, verimlilikle büyüme stratejisi olmalı. Veri odaklı, analiz yüklü bir yolculuğa hazırsanız, haydi başlayalım. Asgari ücret netleşti demiştik 28.075 TL. Ancak İTO Başkanı Şekip Avdak için ve iş dünyasının da altını çizdiği çok kritik bir uyarı var. Gelir vergisi dilimleri güncellenmezse bu zam daha çalışanın cebine girmeden eriyecek. Şirketler için ise durum daha da karmaşık. Marketing Türkiye'nin verilerine göre şirketlerin 2026 mottosu şu: büyümesek de olur, mevcudu koruyalım yeter. Bu profesyonel hayatta vites küçültme dönemine girdiğimizin net kanıtı. Neden mi? Çünkü şirketler artık EBITDA marjlarını korumak için agresif büyümeden ziyade verimlilik ve nakit akışı yönetimine odaklanıyor. Şirketlerin %78'inin neredeyse tamamının diyelim tek zam yapmayı planlaması aslında enflasyonun düşeceği beklentisinden ziyade maliyetlerin artık yönetilemez noktaya geldiğinin de bir işareti. Çalışan bağlılığı açısından 2026 insan kaynakları departmanları için tam bir lead time yani termin süresi ve performans yılı olacak bence. Eğer bir sektör uzmanıysanız şunu bilmelisiniz ki 2026'da pazar payından daha önemli olan şey o pazar payını hangi maliyette tuttunuz. Şimdi perakende sektörünün en sıcak gündemine bakalım. Zincir marketlerin pazar günü kapatılması mı, açılması mı tartışması. Haberlere göre sektör ikiye bölünmüş durumda. Yani Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu çok net bir uyarı yapıyor. Bu karar istihdamı doğrudan vurur. Açıkçası baştan söyleyeyim, bunun ülkemizde Avrupa gibi olabileceğini çok da zannetmiyorum. Düşünün, organize perakendenin en yüksek cirosunu yaptığı gün pazar günleri. Eğer marketler kapatılırsa vardiya sistemleri alt üst olacak ve ciddi bir işten çıkarma furyasını da tetikleyebilir. Sektörde farklı görüşler var. Güncel veriler de gösteriyor ki tüketici pazar günü alışverişini bir sosyalleşme faaliyeti olarak da görebiliyor. Hepimiz biliyoruz, eskiden çay bahçeleri vardı. Artık nereye gidelim dediğimizde alışveriş merkezleri aklımıza geliyor. Bakanlığın burada vereceği karar sadece marketleri değil, tedarik zincirindeki lojistik akışını da değiştirecek. Sadece çalışma günleri değil, fiyat etiketleri de mercek altında. Ticaret Bakanlığı Kasım ayı indirimlerinde, bildiğiniz gibi Kasım ayında birçok indirim günü vardı, sahte indirim yaptığı tespit edilen markalara 12,9 milyon lira ceza kesmiş. Üstelik perakende yasasındaki yeni düzenlemeyle de idari para cezaları 2026'da artık katlanarak artırılıyor. Zincir Mağazalar Derneği verilerine göre tüketiciler artık her şeye indirim diyen markalara değil, şeffaf fiyat politikası izleyenlere güveniyor. Artık efsane cuma yerine rasyonel cuma dönemi diyebiliriz. Hayırlı olsun. Şimdi tekstil ve hazır giyim dünyasındaki o
acı tabloya bakalım. Türkiye dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmasına rağmen hazır giyim ithalatı 5 milyar dolarla tarihin rekoru eşiğinde. Bu Türkiye'nin geleneksel üretim gücünde maliyet rekabetçiliğini kaybettiğinin en somut kanıtı. Peki ne oldu da biz dışarıdan kıyafet almaya başladık? Geçmiş videolarımızda bunu inceleyebilirsiniz ama burada da kısaca bir değinelim. Ekonomim gazetesinin analizine göre serbest ticaret anlaşmaları STA'lar Türkiye'nin dengesini bozmuş durumda. Özellikle düşük işçilik maliyetli ülkelerden Mısır'dan, Vietnam'dan, Bangladeş'ten gelen vergisiz veya düşük vergili ürünler yerli üreticinin iç pazardaki kalelerini birer birer yıkıyor ve pazar payını kemiriyor. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım ayı verileri de buna üstüne eklendiğinde ihracatın maliyeti %30-40 bandında artarken döviz kurunun da bu oranda artmaması, nispeten baskılanması diyelim biz ona, Türk hazır giyimini globalde pahalı hale getirdiğini bu kanalda defalarca anlattık. Bu durum Türk ihracatçısı için şu anlama geliyor: artık sadece dikim yaparak dünya ile rekabet edemeyiz. TÜSİAD'ın da rekabet gücü endeksi raporu geçen hafta yayınlandı. Türkiye'nin sadece kurla değil, verimlilik açığı ile de boğuştuğunu gösteriyor. Birim saat başına düşen katma değerde rakip ülkelerin gerisinde kalıyoruz. 2026'da Türk tekstilcisinin önünde tek bir yol var: sıradan ürün, basic ürünler üretiminden kaçıp teknik tekstil veya yüksek tasarım odaklı segmente geçmek. Yani lüks üretimde diyebiliriz. Yerli üretici ya lüks segmente kayacak ya da operasyonel verimliliğe odaklanacak. Aksi takdirde eğer üretici ve ihracatçılar STA'ların ve maliyetlerin bozduğu dengeyi sadece ek gümrük vergisi bekleyerek aşmaya çalışırlarsa, ki geçmiş o dönemlerde tamamen böyle oldu, 2026 sonunda 5 milyar dolar ithalat rekorunu değil 7-8 belki de 10 milyar dolara çıktığını bile konuşuyor hale geleceğiz. Perakendedeki dönüşümün en somut örneği İstanbul'un göbeğinde geldi. Metro City AVM artık bir mobilya çarşısına döndü. Bu perakende mimarisinde tematik uzmanlaşma dönemini başladığını da bizlere gösteriyor. Klasik food court, sinema ve fast fashion, yani yemek katı, sinema ve hazır giyim alışverişi formülü artık ölüyor. Neden mi? Cevabı TÜİK'in gelir dağılımı verilerinde gizli. Gelirin yarısının en zengin %20'lik kesimde toplandığı bir ekonomide herkese hitap eden ya da her şeyi satan AVM'ler boş kalmaya mahkum. Bu durum perakendede K tipi ayrışmayı, yani K-shaped recovery'yi derinleştiriyor. Ne demek K tipi ayrışma? Harf şeklinden de yola çıkarak bir grup yukarı yönlü giderken diğer grup tepetaklak aşağı doğru ivmelenmeye devam ediyor. Yani konumuza dönecek olursak üst segment markalar, yani luxury retail, lüks perakende ve aşırı indirimli markalar tam tersi büyürken, orta segment dediğimiz Cumhuriyet tarihimizin tüketim omurgasını oluşturan kitle, yani orta direk, daralıyor. Aralık 2025 güven endeksleri de bu tabloyu destekliyor. Hizmet ve perakende sektöründe bir bekle gör politikası hakim. Tüketici güveni düşük olduğu için insanlar artık plastik poşet fiyatındaki 2026 artışını bile, ki yetkililer bunun maliyet artışını karşılaması gerektiğini bile söylüyor, bütçe kalemine eklemeye başladı. Bildiğiniz gibi 2026'da artık poşetler 1 TL olacak. Aralık 2025 güven endeksleri tüketicinin gelecek 12 ay için harcama iştahının ihtiyaçta sınırlı olduğunu gösteriyor. Plastik poşet fiyatındaki uzun tartışmalar sonrası 1 TL olarak açıklanması bile bu yüzden sembolik olmaktan öte tüketicinin mikro maliyet duyarlılığının da bir yansıması. 2026'da başarılı olacak AVM ve perakende projeleri, Metro City örneğinde olduğu gibi genel bir kitleyi değil, spesifik bir ihtiyacı, mobilya, teknoloji, sağlık ve benzeri hedefleyen destinasyon merkezleri olacak gibi duruyor. Sadece markaları değil, değişmeyen AVM'leri de iyi günler beklemiyor. Peki her şey karanlık mı? Elbette hayır. 2026'nın anahtarı iki kelimede gizli: yapay zeka ve sürdürülebilirlik. Şimdi sürdürülebilirlik dedim diye hemen kulağınızı kapamayın. Hayatta kalmanın yolu bütçeyi kısmaktan değil, teknolojiyi bütçeye entegre etmekten ve bunu devamlı kılmaktan geçiyor. İTO Başkanı Şekip Avdak için yapay zeka destekli çözümler yılı vurgusu bir trend değil, operasyonel bir zorunluluk olduğunu bizlere gösterdi. Omnichannel satış stratejilerinden stok tahminleme algoritmalarına kadar dijitalleşmeyen markalar için yolun sonu göründü bile.
Perakendede talep tahminleme hatası yapmak, 2026'nın yüksek faiz ortamında elde stok tutmak anlamına geliyor ki bu da şirketleri iflaslara götüren en kısa yol. Google uzmanlarının 2026 yol haritasına göre çerezsiz yani cookieless bir dünyada müşterilerinizi tanımanın tek yolu kendi verilerinizi oluşturmak. 2025'te deneyimle fark yaratan markalar listesine baktığımızda kazananların hep kişiselleştirilmiş hizmet sunanlar olduğunu görüyoruz. Artık başkalarının verisiyle reklam yapmak, yani third party datayla reklam yapmak imkansızlaşıyor. Markalar kendi sadık müşterisinin verilerini de yönetmek zorunda. Diğer bir yandan iklim kanunu gerçeği de var. İTOSAM'ın uyarısı çok net. KOBİ'ler hazır değil. Ancak Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması 2026'da tam kapasite devreye girdiğinde yeşil dönüşümünü tamamlamayan her tekstil ihracatçısı gümrükte ağır bir karbon vergisiyle karşılaşacak. Bu durum ürünün birim maliyetine eklenen gizli bir gümrük vergisi gibi çalışacak. Yani verimlilik sadece robotik üretimde değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi yönetiminde de. Son olarak TİM'in Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2026 stratejisine bakalım. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ve Avrupa pazarı durgunluk ve regülasyonlar nedeniyle artık güvenli liman olmaktan çıktı. 2026 Ticaret Heyetleri programı da gösteriyor ki rotamız artık B2B odaklı hedef ülkeler olan Amerika, Uzak Doğu ve Körfez ülkeleri. Pazar çeşitlendirmesi yapmayan, tek bir bölgeye bağımlı kalan ihracatçı, o bölgedeki en ufak bir talep daralmasında üretimini durdurmak zorunda kalıyor. Toparlayacak olursak 2026 yılı vites küçülten ama motoru tazeleyenlerin yılı olacak. 28 bin liralık asgari ücretle maliyet yönetimi yaparken bir yandan da yapay zeka ve yeşil dönüşüm yatırımı yapmak zorundasınız. Şirketlerin %78'inin tek zam politikası uygulayacağı ortamda nitelikli iş gücünü kaybetmenin maliyeti yeni birini işe almanın maliyetinden çok daha yüksek olabilir. Eminim ki şirketler de bunu düşünmüştür. Belki diğer %22'lik kısım bunu düşündü. Sizce perakendenin geleceği Metro City AVM örneğindeki gibi tematik uzmanlaşma mı olacak yoksa her şeyin dijitalde devleştiği bir dünya mı? Pazar günü marketlerin kapatılması ekonomiye mi yoksa sosyal hayata mı daha çok zarar verir? Ayrıca bu yolculukta beni yalnız bırakmayan 3000 aboneyi aşan, her geçen gün artan kanal takipçilerime de sizlere de çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için minnettarım. Yorumlarınızı ve analizlerinizi aşağıya bekliyorum. 2026'da stratejisi güçlü olan ve eyleme geçen kazansın. Sevgi ve bilgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.